Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Clio 4 70.000 kilometrede. Müşterimiz bizlere Bahçelievler tarafından ulaşıyor. Motorda teklemeyi sizlere paylaşıyorum. Şu anda 1. piston ve 4. pistonda ateşleme var ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Bobinleri yer değiştirdik. Yine aynı yerlerde arızayı veriyor. Bakın 2'yi çektim. Motor daha da kötü olmaya başladı. Takıyorum. Düzeliyor. Aynı şekilde 4'te de aynı şekilde arızamız devam ediyor. 1'i çekiyoruz, hiç bana mısın demiyor. Normalde ateşleme var. Zaten şöyle kontrol edebiliriz. Şimdi bu arıza neden böyle olmuş? Onları paylaşacağız. Bakın. Bunu çıkartıyorum. Sesi duyabiliyoruz ki zaten ateşleme var. Yani bobinler çalışıyor. Ama maalesef araçta yoğun bir şekilde tekleme var. Şimdi şöyle bir atmosfer var bu araçta. Takviye yapılmış. Aracın aküsü bitmiş. Akü yeni ama bir şey açık bırakılmış belki. Bilmiyoruz geçmişini. İlk defa bizlere geliyor. Ve takviye işleminden sonra böyle bir olay meydana gelmiş. Ters takviye mi yapıldı veya da motorun bu arızası denk mi geldi? Ona bakacağız. Şu anda dediğim gibi 1 ile 4 tamamen iptal. Bizler bobinleri söküp bir kompresör testi yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Sizlere de paylaşalım kompresör sonucunu arkadaşlar. Arkadaşlar aracın tek tek bujilerini söküyoruz. Bakın seramik kısımları sıkıntılı. Ve birinci gözün bujisi bayağı bir ıslak. Dün 2'den sökmüştüm ben bunu. Şimdi şunu bir kenara koyalım. Bu 1'den çıkan. Böyle sıralama yapalım. Şu 2. Kompresör sağlam çıkarsa buna buji bobin takımı deneyeceğiz ama şu an görünen ne markaymış bu? Made in France orijinal herhalde. Bu 3 AQM 3 iyi ve 4'e bir bakalım. 4 zaten iptal. Evet, şu kısımlar bobinde problem olduğunu belirtiyor. Şu kısımlar bobinde, şu kısımlarda bu renk olmaması lazım. Burada ıslak, zaten ateşleme yok. Şimdi bir kompresör ölçeceğiz. Barış'ım, bir gelsene abiciğim. Şimdi bir kompresör ölçelim bakalım. Bakalım kompresörlerin ne çıkacak arkadaşlar. Şu an bunları taktık. Buraya bakayım giriyor mu? Şunu bir deneyelim. Şurası biraz şey. Şunu şöyle yaptığımız zaman belki ulaşır. Tamam. Tamamdır. Şimdi biri bir ölçelim. Sonra devam edelim. Barış. Marşa geçsene abicim. Şuradan bakalım hemen. Evet, burası da gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Seyyarımızı yaklaştırdık arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Barış'ım, marşta mısın? Şimdi bir dakika. Bas bakalım. Bir dakika. Bir saniye dur. Bas bakalım. Tamam. Şu an 12'nin üstünde. Şöyle birinci göz. İkinci göze bir bakalım. Bas. Tamam. Güzel. Ve bunu sizlere nasıl paylaşacağız? Şöyle tutmam lazım. Bas. Bir dakika, olmadı. Bir saniye. Tam bastıramadım. Bas. Hop. Bu da hemen hemen aynı. Şu 4. gözü ölçerken biraz sıkıntı yaşayacağız. Şöyle alalım şunları. Şuradan çekebiliriz.
Bas bakalım. Hop. 3'e tam basamadık herhalde. Bu da bakın 14'e yakın. Şu 3'e bir daha bakmam lazım. Tam oturtamıyoruz. Pardon. Bir daha basalım Barış'ım. Tamam. Tekrar. Bir dakika. Şunu bir tam takayım. Neyse bu 3 biraz tozlanmış içerisi. Tam kafa oturmuyor herhalde. Şöyle. Bismillah. Bas. Tamam. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Bunlar şu anda iyi gözüküyor ama ilk marşta nereye vuruyor bakalım. Şuna bir bakalım hemen bir daha tekrardan. Bir dakika. Reisim sen şunu tutabilir misin bize zaten abi? Tamam. İlk marşı ölçeceğiz. Bas. Tamam. Bir daha deneyeceğiz bir dakika. İlk marşta nereye vuruyor? Bas. Tamam. Tekrar alayım. Tamam. 8'e kadar çıktı değil mi? Evet. Bakalım ilk marşta bu 8. Bu neye vuruyor? Bas. Tamam. 8,5. Değil mi? Bir daha. Tamam. Bu da 8'e yakın. Şuraya da bir ben böyle bakmam lazım. Bas. Tamam. Bu 10'a kadar çıktı bak. Şimdi bu araçta kompresörler yerinde ama şöyle de bir şey var. Buji bobini deneyebiliriz ama çözüm olmayabilir çünkü ateşleme ile ilgili her silindirde hata var. Bir tanesinde hata vermiyor, hepsinde var. Ateşleme olduğu halde maalesef tam verimli bir şekilde çalışmıyor. Birinci göz ıslak zaten. Ateşleme yok ama buji bobinin bu konuda çok etken. Onları bir deneyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında bakacağız. Devam ediyorsa maalesef. Çünkü ters takviye hem beyne hem bobine kadar zarar verebiliyor. Benzin enjektörleri de aynı şekilde kontrol edilmesi lazım. Bakalım ne çıkacak, sizlerle beraber göreceğiz. Arkadaşlar Clio 4 aracımızda işleme başladık. Şu anda duman test işlemi yapılıyor. Araçta hem manifoldta kaçak, dikkat et bırakma, hem de enjektörde problem vardı. Şimdi sizlere ayrıntıyı paylaşacağım. Biraz daha duman cihazıyla basınç yapalım. Şimdi biraz daha basıyoruz. Tamam, şimdi kapattık. Şimdi sizlere bir ayrıntı paylaşacağım. Şu kısımlardan dumanlar geliyor bakın. Aracın manifoldunda kaçak var. Manifolddan hava alıyor. İkincisi zaten enjektör hatası veriyor. Şu manifoldu otomatikman zaten sökeceğiz. Sökmeden önce sizlere paylaşmak istedim. Bakın şurada baloncuk. Göründüğü itibariyle çok az bir bir sprey yapalım oraya. Tam şu kısma. Sık. Bekle. Evet. Fokur kaynadığını görebiliyoruz. Bu da bu araçta manifolddan hava aldığına işaret. Benzinli araçlarda manifolddan harici bir yerden hava alması, motorda tekleme, performans kaybı, ateşleme hepsini etkiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Şu anda göründüğü itibariyle kaçağımız tespit edildi arkadaşlar. Şimdi bu işlemden sonra bir de şu manifoldu sökeceğiz. Söktükten sonra da enjektöre bakacağız. 4. enjektör tesisatında hata var. Yani arıza var daha doğrusu. Onu kontrol edeceğiz. Sökmeden önceki halini paylaşmak istedim. Ne demişler? Takım çalışır, alet çalışır, usta övünür. Biz de maharetimizi emeğe geçenlerden Allah razı olsun bu cihazlardan alıyoruz. An itibariyle kaçağımız burada arkadaşlar. 4 aracımızın manifoldun enjektörlerini söktük. Şimdi sizlere arızayı paylaşacağım. Araçta uzun zamandır kurum birikmesi meydana gelmiş. Yoğun bir şekilde kurum birikmesi var. Zaten enjektörle ilgili hata veriyordu. Enjektörle ilgili de sizlere durumu paylaşacağım. İlk olarak şu gözenekleri paylaşmam gerekiyor. Şöyle çantamızı kenara doğru alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burası birinci göz. Şöyle yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi birinci gözün durumu. Burası ikinci göz.
Bakın swapların üstü zaten kapatmış komple. Bu araçlarda aynı şekilde bakın burada da çok yoğun bir şekilde birikme meydana gelmiş. Bu araçlarda biliyorsunuz yağ eksiltme problemi var. Doğru ürünü kullanmadıkları için bu arabalar yağı yakıyor resmen arkadaşlar. Bakıma geldiğinde 1.2'lerde 1.3'lerde bu özellikle Nissan olsun işte Pulsar olsun diğer markalarda 1-1,5 litre yağ çıkıyor anca kartelden. Bunların daha önce videosunu çekmiştik. Kanalımızda var. İzlemek isteyenler bakabilir. Bakın şuradaki kurumu sizlere özetleyebiliriz. Ve şimdi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki manifold O-ringlerimiz zaten kaçıyor biliyorsunuz. Basınç yapmıştık duman cihazıyla ve O-ringlerimiz tamamen sıkıntılı. Lakin O-ring sevkiyatı ile ilgili, parça ile ilgili şu an stok göremiyoruz. Onu bir kontrol edeceğiz. Enjektörleri söktüğümüzde enjektörleri hemen paylaşalım. Barış Ustam, bana bir yardımcı olur musun? Şimdi arkadaşlar şu dördüncü ben işaret vurdum çünkü bunların yerini değiştireceğiz. Bakacağız. 4 ile 1'de hata vardı. Bunları değiştirdiğimizde bakalım hata nereye gidecek onu göstereceğiz. Şimdi şöyle bir tutalım Barış'ım. Bakın arkadaşlar şu dördüncü enjektör, yani şurada delikleri olması lazım normalde görünür. Buradan püskürtme yapması lazım ama bu enjektör komple tıkanmış aşırı derecede. Hiçbir şekilde püskürtmüyor. Bu bir. Şurada da ikinci ve üçüncü demişiz. Dördüncü, üçüncüye bakalım. Gördüğünüz gibi burada komple tıkalı arkadaşlar. Yani bu enjektörler ne yapsın? Nasıl bir püskürtme yapsın? Biri sökmedim, biri de sökeceğim. Bakın uçları komple tıkanmış. Bunların genel bir temizliği yapılması lazım. Temizlik yapıldıktan sonra artık bunların yerini değiştireceğiz, bakacağız. Eğer tekleme vesaire devam ediyorsa, problem varsa enjektörleri mecbur değiştirmemiz gerekiyor. Tanesi iyi para. O yüzden bir temizlik yapıp aynı şekilde manifoldun temizliği, O-ringlerin değişimi. Sonrasında bu kısmın temizliğini detaylı olarak yapmamız gerekiyor. Burası biraz bizi yoracak, uğraştıracak ama çözüm için bunu yapmamız gerekiyor. Araçlarda düzenli bakım, düzenli motor yağı çok önemli ve kullanılan kaliteli motor yağını kullanırsanız bu araçlarda bu kadar kurum birikmesi meydana gelmez. Şimdi kartel havalandırma vesaire kafamızda soru işareti, PVC valfi vesaire. Arkadaşlar bunlarla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Bunlar bu kilometrelerde çok bozulan parçalar değil. Dolayısıyla dandik bir motor yağı kullanırsak yağın buharı çok aşırı derecede olduğu için bu şekilde kurumlaşmaya etki gösteriyor ve çok çabuk bir şekilde buralar kurumlaşıyor. Yani bir tane tornavida verir misin? Uzun tornavida. Size kurumun özetini vermem gerekiyor. Bu kurum normal bir kurum değil. Yani yağın buharıyla beraber oluşan kurum burada katran gibi oluyor. Uzun düz tornavida. Şöyle seyyarımızı tutarsam ben onu alabilirim oradan. Bir saniye. Şöyle tutalım tam araya. Bakın arkadaşlar şuradan bir tabak alacağım ama burası kütük gibi olmuş. Burası kütük gibi olmuş. Şurayı bir bakın. Of. Bu kurumu detaylı olarak temizleyeceğiz. Piston tepesine gitmeden swapları kapatacağız. Tek tek temizlik yapacağız ve çözümünü bu şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi buralar temizlenecek. Manifold O-ringleri değişecek. Enjektörler temizlenecek. Aracın motor yağının da değişmesi lazım. Motor yağı kesinlikle bu işlemden sonra kesin değişmesi gerekiyor. Temizlikler bitecek. Sonrasında kontrolünü gerçekleştireceğiz. Bir de şuraya bir dikkat çekeceğim. Barış ustamız söktü. Şu beyaz şeyler nereden geldi Barış'ım? Oralarda bir şeyler olmuş. Bir sprey bir şeye sıkmışlar daha önce değil mi? Şu baksana şey gibi düşünün. Yok şunun ya. Şunun kabukları olmasın. Evet. Akü asit olur ya arkadaşlar. Onun gibi zannettim ama şu parçanın dökülen şeyleri. Etiketin. Şimdilik işlemimiz bu şekilde müşterimizle paylaşacağız arkadaşlar. Sizler dikkatli bir şekilde motor yağı kullanın. Kullandığınız ürün çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Clio aracımızda neredeyse 1,5 gündür süren temizliğimizin artık sonuna geldik. Saatimiz şu anda 9'a geliyor arkadaşlar. Dükkanı kapatmak üzereyiz. Mesaimiz bitiyor. Ve şimdi sizlere temizlenen bölümleri paylaşacağım. Güzel bir işçilik yaptık çok şükür. Şimdi şu kısımlar bakın özellikle swapların üstüne bakın. Burası 4 buradan sayalım. 3 2 parıl parlıyor. 1 elimizden geleni yaptık. Şu anda temizliğimiz tamam arkadaşlar. Bir nebze ufak tefek kalıntılar mecburen kalıyor. Bunları da
düzenli bakım ve yakıt katkısı kullanılarak sibop üstündeki kalıntılar da motorun ısısıyla beraber kaybolacaktır. Diğer yaptığımız Leon araçta da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kurum işi gerçekten riskli bir iş. Şimdi bizler burayı paylaştık. Şimdi diğer bir paylaşacağımız husus şöyle. Tezgahımızı çekelim daha net olsun. Manifold temizlendi. Ve manifold'un onikleri şöyle paylaşalım. Onikler zaten kemik gibi onikler. Akabinde 4 tane orijinal o-ring gördüğünüz gibi. Ve tabii ki benzin enjektörleri. Bunlar da pırıl pırıl temizlendi. Hatırlarsanız uç kısımları resmen kapanmıştı. Şimdi şöyle yan yana koyduğumuzda şuradan bakalım uçlarına. Şu an benzin enjektörleri pırıl pırıl mis gibi oldu çok şükür. Genel bir kurulama işlemi de yaptık. Şöyle bir tanesini örnek vermek gerekirse seyyarımız şöyle dursun. Bakın uç kısımları arka tarafına şöyle elimi koymam lazım. Mis gibi oldu. Gözenekler açıldı arkadaşlar. Ve gayet sağlıklı bir şekilde püskürtmeyi sağlayacak. Şöyle yaptığımızda görebilir miyiz bilmiyorum. Nasıl odaklarım? Hatta şöyle yapalım. Uç kısmı çok ince olduğu için onu görmek biraz zor olabilir. Şöyle yapacağız. Yine de paylaşamayabiliriz. Çünkü çok gerçekten iğne deliği derler ya, iğne deliğinden daha ince. Toplam kaç adet? Gözümüz bile zor görüyor. Ucunda toplam 3-6 adet delik var arkadaşlar. Çok ince ince. Buradan püskürtmeyi sağlıyor. Railimiz komple. Yakıt galerisi dediğimiz boşaltıldı. O-ringlerimizi dikkatli bir şekilde takacağız. 4 tane o-ringimiz var. Hassas bir şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Ve motor yağımız tabii ki salındı komple. Motor yağımız aynı şekilde bekledi uzun bir süre. Şimdi motor yağını söylemişken yağ filtresini de paylaşmam gerekiyor. Yağ filtresini maalesef atmışız arkadaşlar. Çünkü yağlı bir parça vesaire kalmıyor. Direkt otomatikmen atıyoruz. Altta diğer parçalarımız var. Aracın bobinleri de değişecek. Güzel bir bakımını da gerçekleştireceğiz. Ve yarın Allah nasip ederse bu aracın marşına basacağız. Bakalım ne çıkacak. Arızamız çözüldü mü çözülmedi mi? Sürprizler bizi bekliyor. Ama Allah'ın izniyle çözülecek çünkü yaptığımız işi gönülden ve severek yapıyoruz. Bu aracımızı da şahlandıracağız. Hadi bakalım. Aracımızı toparladık. Her şey tamam fakat arızamız devam ediyor. Şimdi sizlere paylaşacağım. Bobinler sıfır değişti, bujiler sıfır değişti. Enjektörlerin yerlerini değiştirdik. Barış hangisine takmıştık? Biri 3'e, 2'yi 4'e takmış arkadaşlar. Onlara işaret vurmuştuk zaten. Hani arıza bize geldiğinde 1 ile 4'tü. 1 ile 4 yine devam ediyor. Onu tespit edeceğiz ve 1 ile 4 hala devam ediyor. Şimdi hem bir arızayı paylaşalım, hem içeri geçelim, cihazdan paylaşalım. Bu araca bir tane motor beyni denemek şart oldu artık. Şimdi şöyle bir devam edelim. Şu an araçta bakın 1 ile 4. silindirde enjektör devresi hata veriyor. Tesisat kontrol edildi. Sağlam gösteriyor tesisat ama belli de olmaz arkadaşlar. Boydan boya açmak lazım. Ama zannetmiyorum tesisatta bir şey olacağını. Bu araçta ilk başında da dediğimiz gibi ters takviye işlemi yapıldı mı yapılmadı mı? Şu an arıza kodları yok. Sorun algılanmadı. Ekranımız tertemiz. Şimdi basar basmaz arızaya geçecek zaten. Gördüğünüz gibi hemen arızaya geçti. Enjeksiyonu kontrol ettirin. ESP vesaire. Şimdi araba zaten çok
fena bir şekilde sallıyor. Kodları oku diyoruz. Evet, yine birinci silindir, dördüncü silindir. Şimdi bizler ne yaptık? 4 ile 1'in yerini değiştirdik. Dolayısıyla enjektör arızası olsaydı ne olacaktı? 3'e ve 2'ye geçecekti arkadaşlar. Bizler bunun yerini değiştirdiğimiz için şu an ya tesisat ya motor beyni, ama %80 %90 motor beyni çıkacak. Motor beyninde problem yok denildi ama tam tamına motor beyni sökülüp de kontrol etmek için içinin açılması gerekiyor. Ama içinin açıldığı zaman da motor beyni işlem görmüş oluyor. Şimdi ne yapacağız? Bir tane üstündeki motor beyninden, aynısından bir tane motor beyni alacağız beyinciden, bir takacağız üstüne kodlanmış. Bakalım ne çıkacak. Sizlere de paylaşacağız. Motoru yine paylaşalım. Zangır zangır titriyor zaten. Göründüğü itibariyle. Bu ters takviye işlemi olmasaydı, bu arıza olmasaydı zaten bu araba bu enjektör problemiyle yine gelecekti arkadaşlar. Biliyorsunuz enjektörlerin durumu nasıldı. Yaptığımız işler tamamen doğru. Lakin sonuç yine aynı. Yapacak bir şey yok. Biz bunu biliyorduk zaten. Çünkü işi başında, görüşüp başında düşünüyoruz ve paylaşıyoruz. Bunlar yapılacak ki yapılması gerekiyor. Şu anda bizim yapacağımız işlem ne kaldı? Bir tek motor beyni kaldı arkadaşlar. Motor beynini de kontrol edip sizlere de aynı şekilde durumu paylaşacağız. Değerli dostlar, tüm tesisat ölçme işlemini gerçekleştirdik. Enjektör tesisatımızdan beyin soketine kadar hattımız sağlam. Herhangi bir problem yok. Şimdi hızlı toparlıyorum çünkü sağ olsun bir ustamızdan, Zafer ustamızdan böyle bir rail aldık. Kendisi sağ olsun yardımcı oldu. Şimdi bunun montajını yapacağız. Bunu taktıktan sonra bakalım durum ne olacak. Komple enjektör denememiz gerekiyor. Şu uç kısımlarını bir fırçalayacağız. Bizimkilerin uçları da temizdi ama gördüğünüz gibi araçtan dolayı, yani motordan dolayı kararmış. Bunları fırçalayıp yerine takacağız. Bakalım komple enjektörü taktığımızda durum ne olacak? Sizlere de paylaşacağız. Yani bu arabadan gerçekten yorulduk. Motor sökmemek için türlü türlü arızalara bakıyoruz. Ama iş oraya kalırsa biz zaten giremeyiz böyle bir topa arkadaşlar. Çünkü ağır işlemler bizde çok uzun sürüyor. Gün olarak vesaire. O da müşteriyi sıkıntıya sokacağı için bizler biraz o konuda geri adım atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizde günlük işler çok yoğun. Bakım olsun, işte şanzıman yağı olsun vesaire. Bunlar ön planda olduğu için bunlar biraz bekliyor. Ki zaten rektifiyeye de biz girmiyoruz. Müşteriye verdiğimiz için motor vesaire rektifiye olduğu için kendisinin halletmesi de uzun sürüyor. Bizler o topa girmiyoruz. Niye derseniz geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Hemen şunu takalım bir bakalım ne çıkıyor. Marşa bastık. Maalesef yine aynı sonuç. 1 ile 4. Yeni rail'i taktık enjektörüyle beraber. Arıza kodumuz devam ediyor arkadaşlar. Artık geriye başka bir şey kalmıyor. Ya bir tane motor beyni arkadaşlar bulunacak, takılacak, denenecek veya da artık yani yorulduk ya. Şu arabada arızayı ara sök tak. Hiç mi değişmedi arkadaş ya? Israrla soruyoruz. Bu arabada ters takviye var mı? Müşterimiz emin kendinden. Yapan arkadaşlar da emin. Ama işin garip tarafı ne hikmetse takviyeden yarım saat sonra bu arızanın olması çok garip yani. Aklımız almıyor ya. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yorulduk artık. Oy. Günlerdir, hatta haftalardır uğraştığımız Renault Clio 4 sonunda aracımızın arızasını tespit ettik arkadaşlar. 2 akşamdır yoğun mesai harcıyoruz bu araca. Sökülmedik, kurcalanmadık, kontrol edemedik, yer kalmadı. A'dan Z'ye baştan sona tesisatlar açıldı. Dün akşam sağ olsun Zafer ustamız bir tane beyin getirdi arkadaşlar. Beyini taktık. Lakin beyin uyum sağlamadı. Sonrasında program attık. Aracın motor beynine. Programı kabul etti. Araba bir düzeldi, sonra yine bozuldu. Hasbinallah dedik. Tesisatlarla oynuyoruz. Bir gidiyor bir geliyor. Araçta bir problem var dedik. Şase mi geçirmiyor dedik. Şaseleri tek tek
kontrollerini yaptık. Şaseleri zımparaladık. Şaseleri iptal ettik. Aküden şaseyle, hani kabloyla, takviye kablosuyla şase verdik. Arkadaşlar bu iş gerçekten kolay olmuyor. Yani bu iş, şimdi sizler videoyu izliyorsunuz yarım saat, maksimum 1 saat. Lakin biz günler, yeri geliyor haftalar harcıyoruz. Saatlerimiz aynı şekilde. Bu arıza işi çetrefilli, zor, sıkıntılı süreç. Yeri geliyor uykunuzu bile kaçırıyor. Lakin çözüldüğü zaman da bir o kadar da sevinçli. Bir çayınızı alıyorsunuz şöyle keyifli bir şekilde çayınızı içiyorsunuz. Güzel bir şey. Başarmak güzel bir şey arkadaşlar. Başaramadığımız arabalarda oluyor. Yapamadığımız arabalarda oluyor. Artık diyoruz müşterimize bak diretti. Çünkü insanlar yoğunlaştığı zaman bir şeye kafa artık kaldırmıyor. Yani stresi, sıkıntısı, ya uğraşmıyorum ya. Gerekirse müşterinin parasını geri iade edeyim. Yapmıyorum arabayı diyebiliyorsunuz. Bu bir net arkadaşlar. Yani bu yaşanan şeyler her ustamızın da başına geliyordu. Çünkü gerçekten araba sektörü biraz sıkıntılı. Tamir sektörü özellikle. Biz bugün bu aracın manifolduyla uğraşıyoruz, örnek veriyorum. Veya tesisatla uğraşıyoruz. Aracın kilidi arızalanıyor. İşte kilit bizimle alakalı değil ama işte denk geliyor. Veya da şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir tane Golf 5 var dükkanda. Araçta manifoldla ilgili problem var. Biz manifoldla ilgili problemi yapıyoruz. Farklı arızalar çıkıyor. Yani hiç olmadık şeyler yaşıyoruz. Vardır bunda da bir hayır. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu araçta neler yaptık? Videoyu tamına izleyenler zaten çözmüştür. A'dan Z'ye buji bobin, sivop temizliği. Hala sivoplarımız pırıl pırıl. İşte tesisat kontrolü, işte beyin denendi. Enjektör kütüğü denendi vesaire. Bir sürü işlem yaptık. Sonunda tesisatla ilgili arızamızı çözdük. Araçlarda normalde tesisatlar araç en az 20 yaşına gelmesi lazım ki tesisat arızası gelsin. Bu aracın ortalama yaşı 5-6, hadi 7 diyelim, 8 diyelim, örnek veriyorum. 77 bin mi 70 bin kilometrede olması lazım. Şimdi tam hatırlamıyorum, kafamız çok dalgın. Bu kilometrede böyle bir tesisat arızasıyla uğraşıyoruz. Demek ki neymiş? Renault'un tesisatları üretimde kaliteli değil arkadaşlar. Bu bir net. Yani bu kilometrelerde bu tesisatlarla uğraşmak gerçekten sıkıntılı. Konuyu açıyor, uzatıyoruz. En sonunda artık müşteriye verecektik arabayı. Ya bu araba düzen tutmuyor. Birçok kişiyle görüştük. Birçok Renault'tan birebir anlayan ustalarla görüştük. Birçoğu, yani %80'i motor indireceksin diyor. Siboplarla ilgili problem 70 bin kilometre olabilir ama 10 bin 20 bin de biz bile servisteyken, örnek veriyorum, subap vesaire değiştiriyorduk, motor indiriyorduk diyor. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani 1 ile 4'te kısa devre hatası var arkadaşlar. Yani çok mu karışım vesaire yok. Biz de Zafer Usta'yla 2 gündür bir beyin fırtınası yaptık. Zafer Usta da Renault grubunda, Renault camiasında. O da arkadaşımız, abimiz, Allah razı olsun. O da kafa verdi, biz de kafa verdik. Onun da başına gelmeyen bir arıza. Hem onun için, hem bizim için, hem de sizler için bir tecrübe oldu arkadaşlar. Dolayısıyla yani bu araç, bu motor X bir yere gitse %1 milyon direkt motor indirilirdi. Yani burada indirilmiyor gibisinden konuşmuyorum arkadaşlar. Birçoğu uğraşmıyor. Yani bakıyor ki ateşleme var. Benzin geliyor, tamam diyor. Motorun içinde problem var. İndirelim bakalım, kontrol edelim. Bizler bu yola girmedik. Allah'ın izniyle tesisatımızı çözdük. Toparlayacağız. Toparlamadan önceki halini size paylaştım. Bayağı bir uğraştık, yine uğraşacağız. A'dan Z'ye kendini orijinal haline getireceğiz. Tüm tesisatlarımızı bez band artı elektrik bandıyla 3M'le komple izolasyonunu yapacağız. Fıstık gibi bir şekilde toparlayacağız. Bakalım, toparladıktan sonra marşı da sizlere paylaşacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda çok şükür marşa bastık arkadaşlar. Elhamdülillah. Aracımız saat gibi çalışıyor. Son kontrolleri yapıyoruz. Saatimiz şu anda 8'e geliyor. Tüm tesisat toparlandı. A'dan Z'ye tüm hepsini sardık. Sarmaladık. Şu an antifriz değişimi de oldu arkadaşlar. Bakımımız zaten yapılmıştı. Bobinlerimiz zaten biliyorsunuz bujiler. Protector katkı koyduk içerisine. Rimax'ın motor yağ yakma sorunu olduğu için bu motorlarda 540 yağımızı da kullandık. Aracımızı çok şükür kendine getirdik arkadaşlar.
Son kontrolleri yapacağız. Yarın bir test sürüşümüz olacak. İlk marşı sizlere paylaşmak istedim. Şu anda gayet sağlıklı ve başarılı. Motor sökmeden motoru kendine getirdik. Çok şükür. Bugünlük mesai bu kadar arkadaşlar. Yarın bu aracımızda bir yol testimiz olacak. Sizlere de paylaşacağız. Yol testindeyiz. Aracımız gayet başarılı ve sağlıklı. Çok şükür herhangi bir problem yok. Antifriz değişimi de yapıldı. Motor yağ bakımı da yapıldı. 2 adet benzin katkısı da bu araca kullanacağız. Bir tanesini müşterimize bugün teslim ederken kendim dolduracağım. Yarım depoda kullanmanız gerekiyor benzin katkısını arkadaşlar. Diğer bir tanesinde benzin bitecek. Tekrar bir benzin alırken yarım depoya tekrar sabitliyoruz ibremizi. Tekrar bir benzin katkısı kullanıyoruz. Arkadaşlar araçlarda şöyle bir problem çok oluyor. Bu kurum dizel bir araç değil. Yağın kurumu, yani motor yağın kurumu. Ayrıyetten bir de araç otomatik biliyorsunuz. Bir de motor küçük. Dolayısıyla kullanıcı da bir hanımefendi olduğu için dolayısıyla bu aracın kurum yapma oranı yükseliyor. Senede en az 3-4 kez yakıt katkısı kullanmanızı öneriyor firmalar. Bizler de öneriyoruz. Gerçekten çok büyük faydası var arkadaşlar. Özellikle bir ayda bir, hiç yoksa araçla bir katkı koyup veya katkı koymadınız. Vitesi manuel alıp 4. viteste 30 kilometre, 3000 devirde sabit kullanmanız gerekiyor. Tam 30 kilometre. Bunu yaparsanız hem araç daha iyi nefes alır hem de kurum oranını ortadan kaldırır. Bugün partiküllü araçlarda partikül tıkandığı zaman bu işlemi uyguluyoruz ve çözüm oluyor. Benzini diye önemsenmiyor ama bu araçlarda kurum birikmesi yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğrulama kodu teyp kodundan bahsediyor. Müşterimiz geldiği zaman Renault Port uygulamasından sizler de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Teyp şifresini orada alabiliyorsunuz arkadaşlar. 70.000 kilometrede, kilometreyi yanlış söylemiş olabiliriz. Gerçekten 2 haftadır uğraşıyoruz bu araçla. Çok şükür şu an herhangi bir problem yok. Son testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dükkana geçtiğimizde benzin katkısını koyacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Herhangi bir arızalanmamız vesaire yok. Dediğim gibi antifriz de değişti. Antifrizin de en azından değişimini gerçekleştirdik. Ve gönül rahatlığıyla müşterimize sağ salim bir şekilde çok şükür teslim edeceğiz arkadaşlar. Motoru sökmeden dediğim gibi hallettik. Bu bir başarıdır bana göre. Çünkü işler yoğun olduğu zaman başınız da kalabalık ve arızanın önüne geçemiyorsunuz. Dolayısıyla yanlış bir karar verebilirdik yani. Bu arabanın motorunu indireceğiz arkadaş. Başka çaresi yok diyebilirdik ama tabii ki bu işlerin en başında zaman geliyor. Zaman kısıtlıysa insanlar yanlış kararlar alabiliyor. Bu ben olabilir, başkası olabilir. Zamanımız varsa doğru kararları alabiliyoruz. Yani bir şeyleri hani zamana bırakacağız diyoruz ya arkadaşlar. Farzı misal. Yani bunun gibi düşünme zamanımız çok oluyor. Arızanın üstünde daha çok yoğunlaşıyoruz. Bir şekilde öyle böyle ulaştık, çözümledik ve gururlu bir şekilde müşterimize teslim için aracımızı hazırladık. Allah'a şükürler olsun. Bu aracımızda kazasız belasız teslim edeceğiz. Şimdi testini yaptım. Çok da uzatmadım aracın testini. Direkt müşterimiz zaten yarım saat içinde gelecek. Kendisine teslim edeceğiz ve videomuzu da burada sonlandıracağız arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtin. Bizlere destek olmak istiyorsanız bizlere yorum yapın. Bildirim butonunu açın ve videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bugün gerçekten her arıza insanın başına gelmiyor. Dolayısıyla bu işler tecrübe. Bugün biz bunu tecrübelendirdik kendi açımızdan. Yarın bir gün böyle bir arıza geldiği zaman direkt arızaya müdahale edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere değerli dostlar.